Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman estetisyen Cemile Der. Cemile Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugünkü konumuz peelingler ve peelingler içerisinde de en sık kullanılardan bir tanesi kimyasal peelingler. Evet. Kimyasal peeling nedir? Biraz bahseder misiniz? Kimyasal peeling derinin canlandırılmasında, gençleştirmekte ve cilt yüzeyindeki birçok sıkıntıyı onarmada kullandığımız bir veya birkaç tane fazla ajanın, kimyasal ajanın cilt üzerine uygulama işlemidir kimyasal peeling. Peki ne kullanılıyor bu amaçla kimyasal peelingde? Hangi ürünler kullanılıyor? Şimdi şöyle tek tek belki saymak doğru olmaz ama birçok merkezin kendine göre kullandığı, hekimlerin kendine göre kullandığı kimyasallar hep farklıdır. Benim kullandığım işte lekeye yönelik kimyasallar, farklı kimyasalların işte bir araya getirerek özel ayarlanmış formülasyonla lekeye yönelik bir kimyasalı ayrı bir kimyasal uyguluyorum. Akne, skar onarımında ayrı bir kimyasal kullanıyorum. Melazma lekelerinde ayrı bir kimyasal uyguluyorum. Ama bu bir tane kimyasal değil aslında. Ciltteki sıkıntı neyse ona göre formülasyonu hazırlanmış birkaç farklı kimyasalın bir araya getirilerek. Ama bu bütün herkesin kullandığı kimyasallar için değil. Ben sadece kendi kullandığım kimyasal için konuşayım. Çünkü çok farklılıkları var. Yanıltmak istemiyorum. Peki kimyasal peeling ne için kullanılıyor? Neler yapıyor? Ne etki bekliyoruz? Şimdi kimyasal peelingde cilt lekeleri için, bu cilt lekeleri dediğim güneş lekesi olabilir, yaşlılık lekesi olabilir, gebeliğe bağlı hormonal veya melazmalar için olabilir, akne, skar onarımı için olabilir, ince kırışıklıklar için olabilir. Birçok cilt sorununda kullandığımız bir uygulamadır kimyasal peeling. Peki nasıl uygulanıyor? Kimyasal peelingde neler yapılıyor? Uygulama. Şimdi kimyasal peeling az önce dediğim gibi herkesin bir uygulama tekniği farklı. Genel konuşmayacağım, sadece kendi uyguladığım kimyasal için konuşuyorum. Şimdi öncelikle bir danışanı detaylı bilgilendirmek gerekiyor, cildi incelemek gerekiyor. Asıl sıkıntı ne? Ona yönelik çalışmak gerekiyor. Hani akne ve leke bir arada olabiliyor bazen. Öncelik hangisinden başlayacağız? Bunu bir ayırt etmek gerekiyor. Sonra danışanı detaylı da bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü karşılıklı bir güven oluşturmamız lazım. Kimyasal peelingi doğru ortamda hijyen koşulları dikkate alınarak uygulansa bile uygulama sonrasındaki danışanın kendini maksimum seviyede koruması gerekiyor. Hem güneşten hem hijyen bakımından. Bu yüzden önceliğimiz budur karşılıklı. Sonrasında cildi derinlemesine temizleriz kimyasaldan öncesi. Özellikle de yağlı ciltlerin tamamen yağdan arınması gerekiyor. Çünkü hani az önce dediğim gibi bir kimyasal ajanlar uygularız cilt yüzeyine. Bu ajanların emilimini engelleyebilir ciltteki yağ. O yüzden yağdan tamamen arındırırız. Uygulama böyle bir başlar. İlk yapılan adımsa cildin pH'ını biz 7'ye yükseltiriz. Çünkü uygulamadan sonra pH dengesini olması gereken seviyede tutmak için. Şimdi bu uygulama yapıldığı zaman danışanda bir yanma hissi olabilir cildinde. Bu çok beklenen bir durumdur ama sorarız. 1 ile 10 arasında bir ağrı şeyini sorarız. Ortalama 4 gibi olmalıdır. Bu 5'e 6'ya çıktığı zaman uygulamayı sonlandırmak gerekiyor. Bu benim yaptığım kimyasal için. Cilt yüzeyine hasar vermeyiz, konforludur da. Uygulamayı bitiririz. Uygulamadan sonra 4 saat özellikle cildi asla yıkamamasını, ellemesini öneririz. Ama uyguladığım kimyasal benim aslında 3 günü kapsayan bir süreçtir. Çünkü biz uygulama bittikten sonra bir devam kiti veririz. Yine kimyasalla, aynı formülasyonla hazırlanmış bir mendillerimiz vardır. Bu her kimyasal için geçerli değil. Bunun bir eğitimini de veririz. Kafası karışan danışanlarımız olur. Muhakkak ki biz karışıyorsa ya da cesaret yok, yapamam, edemem gibi bir durum oluşuyorsa takibini biz yaparız. Biz saatlerini ayarlarız ve o saatlerde biz ararız. Gerekiyorsa görüntülü de ararız, uygulamayı yaparız. Çok da zor değildir aslında. Uygulama ortalama 3 gün içinde biter. Bu yine kimyasal içerikli mendiller veririz. Uygulama biter ama bu uygulama esnasında ağrısı, sızısı hiçbir şey olmaz. Sadece işte eğer lekeye yönelik çalışıyorsak elbette ki biraz renk koyulaşabilir, lekeler yükselebilir. 3 günün sonunda da cilt soyulmaya başlar. Soyulma biter, temizlenir, cilt tekrar çağırırız. Biz tekrar bir bakımını yaparız ama asıl bundan sonrası iş danışana kalıyor. Dediğim gibi güneşten ve maksimum derecede korumak gerekiyor. Hijyene çok dikkat etmesi gerekiyor.
Sonrasında da yine devam ürün olarak hücre yenici krem ve yüksek koruma faktörlü güneş kremleriyle devam ederiz. Peki bu kimyasal peeling uygulaması bir seansta sonuçlanıyor mu? Ya elbette ki bir seansta sonuç alınabiliyor ama bu ciltteki sıkıntıyla da aslında alakalı. Yüzeysel lekelenme olur. Tek bir seansta çok güzel sonuç alabiliriz. Skara yönelik çalıştığımızda skarın derinliği burada çok önemlidir. Yani bu devam şeyleri de kimyasalları da gerektirebilir. Ayrıca destek farklı uygulamalar da gerekebiliyor. Bu tamamen danışanın ne beklediğiyle alakalı. Yani hangi kadarla mutlu olacak ona bir kimyasaldan sonra bakıyoruz. Kimyasal peeling kimlere uygulanamaz? Kimyasal peeling işte hamilelere, emzirenlere ya da uygulama yapılacak bölgede açık yara varsa, uçuk varsa ya da aktif enfeksiyonlu bir durum varsa uygulama yapmıyoruz. Peki ne kadar sıklıkla aralarla yapılması gerekiyor? Şimdi evet bu aslında bir soru. Hani burada insanları yanıltmak istemiyorum çünkü kimyasaldan kimyasala değişiyor diyoruz. Ben sadece kendi kullandığım kimyasal için konuşacağım. Çünkü benim uyguladığım kimyasalda evet bir haftaya kadar soyulma her şey bitiyor. Ama cilt altı onarım süresi 45 gün devam ediyor. Her geçen gün güzelleşerek devam ediyor. O yüzden uyguladığım kimyasalı 1,5 ay ile 2 ay kadar başka bir kimyasal yapmıyoruz. Peki sonuçlar kalıcı mıdır? Sonuçlar elbette ki kalıcıdır. Yaptığımız bütün uygulamalarda kalıcıdır. Fakat burada danışanın cildini nasıl kullandığı çok önemlidir. Lekeye yönelik çalışmışızdır, leke açılmıştır. Akneye yönelik çalışmışızdır, akne geçmiştir vesaire istediğimiz sonuca ulaşmışızdır. Ama danışan yine beslenmesine dikkat etmezse, yaşam kalitesine dikkat etmezse, lekeye yönelik ama güneş koruyucu hiçbir zaman hayatına sokmazsa, kullanmazsa, akneli yağlı bir cilttir, akne sorunları vardır, doğru bakım ürünleri kullanmazsa yine eskiye dönebilme riski olabiliyor. Ama bunlara dikkat ettiği sürece kalıcıdır. Mesela kimyasal peeling ile yapılan leke tedavisinde sonrasında daha da kötüleşen, daha da böyle koyulaşan bir grup kişi de olabiliyor. Tecrübesiz Olabiliyor, ellerde evet. eğer yanlış Kesinlikle işte formülasyonlar kullanılmışsa ki bunu özellikle Evet. vurgulamak istiyorum. Yani en başına dediğim gibi hani hep kendi uyguladığım kimyasallar için söylüyorum dedim. Çünkü çok fazla kimyasal var. Bilen de bilmeyen de uygulanıyor. Bu bir de bazı kimyasallar var. Cilt yüzeyine ovarak yapıyorlar. Gerçekten üst doku çok hasar görüyor. Çok ağrılı oluyor. Gece yatamazsınız, batışmalar olabiliyor. Bunları korumak çok daha zordur. Bir de danışan soyulma bittikten sonra iyileştiğini sanıyor. Hiçbir koruma yapmadan güneşe çıktığı zaman başa dönmeyi bırakın çok daha ciddi koyu renk lekelerle dönebiliyor. O yüzden dediğim gibi o güven o kadar önemli ki hani danışanlar bize güvenmesi kadar bizim de danışanlara güvenmemiz gerekiyor. O protokole, o koruma kısmına uyması gerekiyor. Ama elbette çok duyuyorum. Çok daha fazla lekelerle geri döneni. Evet. Peki lekeler konusunda kimyasal peeling dışında başka çözümler var mı? Çünkü peeling dediğimiz işlem aslında 3 basamaklı. Yani mekanik peeling de var, kimyasal peeling de var, lazerle yapılan peelingler de var. Bunlar arasındaki özellikle evet yüzeysel lekeler bir seansta bile sonuç alabiliriz dedik ama hani skar için konuşalım. Kimyasal peeling akne ve skarda muhakkak ki bir parçası ama destek uygulama işlemleri de şarttır. Öncesinde ve sonrasında fraksiyonel lazer yapılabilir. Cilt altı onarım için çok farklı ürünler, mikro iğneleme yapılabilir. Bir hekim destekli PRP, mezoterapi ile ciddi bir kombinasyonla aslında yapmak gerekiyor. Evet biz şimdi şu an kimyasal anlatıyoruz ama yani fraksiyonel lazer uygulamaları da desek, kimyasal peeling de desek, herhangi farklı bir uygulama da desek hiçbir uygulamayı tek başına yapmamız mutlaka birbirini destekleyen uygulamalar yapmamız gerekiyor. Sonucun daha güzel olması için. Şimdi peeling dediğimiz olay aslında deriyi soyma işlemi. Evet. Yani peelingden kasıt bu. Bu soyma işlemindeki kriteriniz nedir? Çünkü
belli peelingler hekim kontrolünde yapılması gereken Evet. derin peelingler olarak Evet. niteliyoruz biz bunu. Yani size başvuran hastaların hangilerini kabul ediyorsunuz, hangilerini ama siz tıbbi bir müdahaledir bu deyip yönlendiriyorsunuz. Kriteriniz ne yani? Şöyle, kullandığım kimyasal peeling çok agresif değil aslında. Bu soyulma şekli 3 günden sonra evet başlıyor soyulma dedim ama soyulma ne kadar derin veya ince soyulması aslında kimyasalın o kadar işe yaramadığını göstermiyor. Evet. Çok kalın soyulma da olabilir. Bu ciltle alakalı. Çok ince soyulma da olabilir. Ya da soyulma olmaz. Mikro döküntüler gibi yani çok yoğun bir pullanma dökülmeyle de olabilir. Ama hekim destekli düşünüm hani bazen bizlik olamayabiliyor. Hani bazen deriz ya damarsal bir lekelenmeler olabiliyor. O kesinlikle bir hekimliktir aslında. Biz genelde işte güneş lekeleri ya da akne, şiddetli akneli dönem geçirmiştir. Onun bıraktığı lekeler, onlarla ilgileniyoruz. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz uzman estetisyen Cemile Der idi. Bize peelinglerle ilgili, kimyasal peelinglerle ilgili çok deneyimli ve tecrübeli bir takım bilgilerden bahsetti. Kendine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.